Bu yılın YouTube'da en çok istek alan telefon karşılaştırması. Samsung S25 Ultra mı yoksa Xiaomi 15 Ultra mı? Şu an aldığınız veya alabileceğiniz açık ara dünyanın en güçlü telefonları. Şimdi kenara bütçe ayırmışsın, bir telefon arıyorsun, hem de en iyisini istiyorsun ve bu iki amiral gemisinin arasında kaldın. Hangisinin kamera özellikleri daha iyi, daha profesyonel? Örneğin hangisi gölgede bile ışığı yakalayabiliyor? Hele ki zoom performansları resmen çağ atlamış durumda. Hangisinin bataryası daha uzun süre gidiyor? Hangisinin işlemcisi, yapay zeka özellikleri, yine kamerası falan derken aklınıza gelebilecek tüm öne çıkan özelliklerini karşılaştıracağım. Farklarını ve benzer yanlarını sizlere açıklayacağım. Bu içeriği izledikten sonra almayı düşünenlerin kafasında herhangi bir soru işareti kalmaması için hepsinden bahsetmeye gayret göstereceğim. Hele ki bu tarz telefonları oyun oynamak için falan alıyorsanız oyun performanslarına da bahsedip Antutu ve Geekbench altı sonuçlarını da göstereceğim. Size kalan tek şey birinden birine karar vermek olacak. Evet, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hadi gelin o zaman Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra karşılaştırmamız başlasın. Evet. Herkese merhabalar. Bugün yine sizi kıramadım ve en çok istediğiniz telefon karşılaştırmasını hazırladım. Samsung Galaxy S25 Ultra mı yoksa Xiaomi 15 Ultra mı? Gerek özellikleri, gerek tasarımı ve gerekse yapay zeka özellikleriyle bütün yıla damgasını vuran iki telefon. Diyelim şu an 70.000 ila 100.000 arası bir bütçeniz var ve hangi telefonu alsam daha mantıklı diye soruyorsunuz. Ben de şu an size tamamen kendi fikirlerimi sunarak şu an alabileceğiniz en iyi iki telefonun öne çıkan özelliklerini, benzer yanlarını veya birbirlerine fark attıkları en iyi bilmeniz gereken kısımları kısaca açıklayacağım. Bakalım videonun sonunda fikirleriniz neler olacak. Bence bu videoyu izlemeden karar vermeyin derim. Hadi o zaman fazla uzatmayalım. İki dev amiral gemisinin kıyaslamasına başlayalım. Evet, gelin isterseniz ilk önce ekranlarıyla başlayalım. Bu arada tamamen her zamanki gibi objektif bir karşılaştırma yapacağım. Bakalım sonuçlar neler olacak. Galaxy S25 Ultra 6.9 inç 1440'a 3120 piksel dinamik LTPO 2X AMOLED ekran teknolojisiyle geliyor. Bu ekran 1 Hz'den 120 Hz'e kadar çıkabilen adaptif ekran yenileme hızı Samsung severlere sunuyor. 498 ppi yoğunluğa sahip S25 Ultra'nın ekranı HDR10 Plus desteğiyle tam 2600 nit tepe parlaklığına kadar çıkabiliyor. Ekran koruma olarak ise Corning Gorilla Glass Armor teknolojisi bu değerli ekranı koruyor. Ekran dayanıklılığı üst seviyeye çıkarken bu özel cam ile yansıma azaltma, darbelere karşı ekstra koruma ve üstün dayanıklılık Samsung S25 Ultra'ya getiriyor. DxOMark test sonuçlarında S25 Ultra aldığı 160 puan ile birinci sırada yerini alıyor. Ayrıca P3 renk gamutunun %98'ini kapsıyor. Bu da şu demek oluyor: video izlerken veya çekilen fotoğraflarda zengin renk tonları ve canlılık en iyi biçimde ekran tarafından size gösterilmiş oluyor. Xiaomi 15 Ultra'ya gelecek olursak, yeni nesil Guardian Structure alüminyum çerçeve tasarımıyla karşımıza çıkan bu amiral gemisi 6.7 inçlik AMOLED All-Around Liquid Display denilen, hemen onu da açayım, yani temel çalışma prensibi sıvı kristaller kullanan bir yüz panel tipi. 1440'a 3200 piksellik bu ekran yine Samsung S25 Ultra gibi 120 Hz ekran yenileme hızını desteklerken 522 ppi ekran yoğunluğu da bizlere sunuyor. Yalnız şurada Samsung'u biraz geçiyor. Güneş altında tam 3200 nit tepe parlaklığına kadar çıkabiliyor. Bu telefon dışarıda en güneşli ortamlarda bile parlaklığını açtığınızda o capcanlı ekran karşınıza rahatça çıkabiliyor. Yani görmedim etmedim, ekran çok karanlık dertlerine son veriyorsunuz. Tam 68 milyar renk desteğiyle yine P3 renk gamutunu tam tamına sunarken S25 Ultra'nın yine bir tık üzerine çıkabiliyor. Ekran koruması olarak ise Xiaomi'nin üstün ekran koruma teknolojisi Xiaomi Shield Glass 2.0 bu amiral gemisini koruyor ve en üstün ultra dirençli bir koruma bu telefonu sunuyor. Evet, şimdi en çok merak edilen yerlere yavaş yavaş giriyoruz. Mesela işlemciler. Her iki telefonda Android camiasındaki en hızlı, en verimli ve en stabil işlemci olan TSMC'nin 3 nanometrelik Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanıyor. Sadece Galaxy S25 Ultra'da bu işlemcinin For Galaxy olan modeli kullanılıyor. Bu da S25 Ultra'ya biraz daha yüksek çekirdek hızının dahil olmasını sağlıyor. Biraz teknik konuşuyorum çünkü teknik özelliklerine değinmek istiyorum. GPU birimi olarak her iki amiral gemisinde de Adreno 388 kullanılırken Xiaomi 1100 MHz'e kadar çıkabiliyorken Samsung'un resmi sayfasında herhangi bir hız belirtilmemekte. Ama bence benzer performanslar sergilendiğini düşünüyorum. Yine her iki telefonda da Oryon Micro mimarisi ve 8 MB L3 M bellek birimleri kullanılıyor. Yapay zeka işlemci modelleri ise her iki cihazda da Qualcomm'un Hexagon NPU teknolojisi kullanılıyor. Bu işlemciler ile özellikle oyun oynarken veya telefonunuzu çok yoracak işlemler bile yaptığınızda her iki cihazda her işlemin altından çok rahat bir şekilde kalkabiliyor. Sizi asla yarı yolda bırakmaz, aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdi pil kapasitelerine, bataryalara gelecek olursak, Galaxy S25 Ultra 5000 mAh'lik bataryaya sahip. Günlük hayatta gerçek kullanımda telefon 60 Hz'lik moddayken 18 saat 35 dakikaya kadar çıkarak yaklaşık bir güne yakın kullanım rahat sağlıyor. Eğer telefon düşük güç modunda her şeyi biraz kısarak kullanırsanız da bu süre çok daha fazla uzayabiliyor. Xiaomi 15 Ultra ise 5410 mAh'lik bataryaya sahip. Burada da Xiaomi'nin global verilerine göre yapılan laboratuvar testlerinde telefon 25 saate kadar kesintisiz video oynatma süresiyle bir gün boyunca, hatta bir günü bir saat geçerek size kullanım deneyimi yaşatabiliyor. Xiaomi 15 Ultra yoğun
yoğun video çekimlerinde, fotoğraf çekimlerinde ve günlük kullanımlarınızda neredeyse 2 gün aşkın pil ömrüyle %30 şarjı hala kalmış bile olabiliyor. Ve Samsung'un pil konusunda bir adım önüne geçiyor. Biraz da hızlı şarja gelecek olursak Galaxy S25 Ultra 45 Watt'lık kablolu hızlı şarj özelliğiyle tam 30 dakikada telefonu %78 seviyelerine kadar doldurabiliyor. Xiaomi 15 Ultra ise 90 Watt'lık süper hızlı Hypercharge özelliğiyle şarjı yalnızca 59 dakikada %100 seviyeye ulaşabiliyor. Kablosuz şarj olarak ise Galaxy S25 Ultra 25 Watt'a kadar hızlı şarj aktarımı yaparken Xiaomi 15 Ultra tam 80 Watt'lık kablosuz Hypercharge teknolojisini kullanarak şarj hızını önemli ölçüde Nirvana'ya kadar çıkarabiliyor. Şimdi en çok merak edilen kısma geldik. Bu iki dev amiral gemisinin kamera özellikleri neler? Samsung S25 Ultra kamera adasında çok yönlü 4 lens ile size üstün bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Tam 200 megapiksellik 1.7 diyafram açıklığında ana kamerası ile düşük ışıklarda gölgeyi bile yakalayabiliyorsunuz ve fotoğraftaki en detaylara kadar ulaşabiliyorsunuz. 50 megapiksellik 120 derece görüş açılı f1.9 diyafram açıklığında ultra geniş açılı lensi ile müthiş panoramik çekimler yapabiliyorsunuz. Samsung'un üçlü telefoto sistemi ile 3x optik yakınlaştırma sunan 67 mm'lik 10 megapiksel sensör ve 5x optik yakınlaştırmalı 111 mm'lik 50 megapiksel periskop sensörü ile çok uzaktaki nesneleri, kişileri bile görüntüden kayıp vermeden parmak uçlarınıza kadar getirebiliyorsunuz. 10x'lik yakınlaştırmanın çok daha fazlasına çıkıp tam 100x'e kadar dijital zoom yapabiliyorsunuz. Yani 1 kilometrelik uzağınızdaki yerleri bile sanki aranızda 1 metre varmışçasına kadar dibinize kadar getirebiliyorsunuz. Hem de dediğim gibi çektiğiniz fotoğrafta neredeyse yok diyecek kadar az görüntü kaybı yaşayarak müthiş bir zoom deneyimi bu telefon size yaşatıyor. Video kaydı olarak ise S25 Ultra tam 8K 30 FPS'e kadar videolar çekebiliyor. Şu an günümüz telefonlarla kıyaslarsak çok iyi bir özellik. Ağır çekim olarak ise 4K 120 kareye kadar ağır çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde, bunu da atlamayalım. Xiaomi 15 Ultra'ya gelecek olursak meşhur Leica imzalı Smilax optikleriyle donatılmış tam 1 inç boyutunda büyük sensör olan 50 megapiksellik 23 mm f1.63 diyafram açıklığında ana kamerasıyla özellikle S25 Ultra gibi düşük ışıklı ortamlarda ve gece geç saatlerde karanlıkta olağanüstü çekimler sunabiliyor. Xiaomi 15 Ultra'nın diğer bir sensörü ise yine 50 megapiksellik 115 derece görüş açılı 14 mm'lik f2.2 diyafram açıklığında özellikle geniş manzara çekimlerinde güçlü perspektif açıları sunan bir sensör bulunuyor. Yine diğer sensörüne gelecek olursak bu kamerada 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında 70 mm'lik 3x optik yakınlaştırma sunan bir sensör daha barındırıyor. Xiaomi'nin bu dörtlü kamera kurulumunun en büyük yıldızı tam 200 megapiksellik f2.6 diyafram açıklığında 100 mm'lik periskop sensörü. Daha büyük süper piksel yapısıyla hem de OIS desteğiyle 5x'e kadar optik yakınlaştırma sağlarken dijital zoom ile tam 120x'e kadar yakınlaştırma sağlayabiliyor. Tam bir Samsung S25 Ultra kadar devasa olmasa da çok başarılı, net bir şekilde görüntüyü yakınlaştırabiliyor. Video çekim olarak ise Xiaomi 15 Ultra'da 8K 30 FPS'e kadar kayıt alabiliyorken 4K 120 FPS'e kadar da ağır çekim sahneleri oluşturabiliyor. Ayrıca 15 Ultra'da 32 megapiksellik bir ön kamerası da bu amiral gemisinde bulunduruyor. Evet. Şimdi hepsini bir kenarıya bırakalım. Diyelim ki bu telefonları tamamen oyun oynamak için veya oyun odaklı alıyorsunuz. Bunun için alıyorsanız oyun performanslarındaki verdiği sonuçlara Antutu ve Geekbench testine değineceğim. Daha sonra sizi sıkmak istemiyorum. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Ama ilk önce unutmadan teknik özellik olarak şunları da belirteyim. Galaxy S25 Ultra 256 GB depolama alanıyla geliyor ve 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. RAM olarak ise 12 GB'lık bir RAM'e sahip. Xiaomi 15 Ultra ise 512 GB depolama alanıyla karşımıza çıkıyor ve yine bunun da 1 TB'a kadar seçeneği var. 15 Ultra'daki RAM ise tam 16 GB. Hem depolama olarak hem de RAM olarak S25 Ultra'nın üstünde kalıyor. Yani bir nevi şöyle hafif yandan solluyor diyebilirim. Evet, şimdi benchmark test sonuçlarına gelelim. Galaxy S25 Ultra Geekbench alt testinde tek çekirdekte 3060 puan, çoklu çekirdekte ise 9840 puan alıyor. Antutu'ya gelecek olursak toplam 2.265.528 puan almayı başarıyor. Xiaomi 15 Ultra ise Geekbench altında tek çekirdekte 3180 puan, çoklu çekirdekte ise 9200 puan alıyor. Antutu skorlarına gelecek olursak toplamda 2.544.373 puan alarak Galaxy S25 Ultra'yı geride bırakıyor. Özetleyecek olursak Xiaomi 15 Ultra özellikle GPU ve bellek testlerinde Samsung S25 Ultra'ya kıyasla biraz daha yüksek Antutu puanı elde ederken işlemci ve çekirdek performansları her iki telefonda da hemen aynı diyebiliriz. Oyun performans sonuçlarına gelecek olursak Genshin Impact gibi yüksek grafik ve FPS isteyen oyunlarda ayarları maksimum aldığınızda Samsung S25 Ultra Genshin Impact'ta 60 FPS'e kadar oynama kareleri bize sunuyor.
sunuyor. Aslında daha yüksek FPS'lere kadar çıkabilir fakat bunun sebebi Genshin Impact oyununun Android versiyonlarında sınırlama getirmesiyle birlikte FPS'lerde maksimum 60 FPS'e kadar çıkabiliyorsunuz ve kilitleniyor. PUBG Mobile'de ise yine en yüksek ayarlarda Galaxy S25 Ultra 120 FPS'e kadar çıkıp oyunu son derece akıcı bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Xiaomi 15 Ultra'ya gelecek olursak Genshin Impact'ta S25 Ultra gibi 60 FPS'e kadar oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile'de ise yine en yüksek ayarlarda 90 FPS'e kadar akıcı sayılacak biçimde oynayabiliyorsunuz. Yani S25 Ultra gibi 120 FPS'leri falan pek göremiyorsunuz. Hatta bazı kullanıcılar 90 FPS'e bile takılmaların olduğunu söylüyor. Yine özetle bu her iki telefondan birini oyun için alacaksanız aslında ikisi de sizi gayet götürebilir fakat bence burada Galaxy S25 Ultra akıcılığıyla, FPS oranlarıyla ve verdiği performansla sizin için daha yerinde bir seçim olacaktır. Yani zaten şu an oyuncular tarafından da Samsung telefonlar bu şekilde tercih ediliyor. Evet, size elimden geldiğince öne çıkan özelliklerini, bilmeniz gerekenleri ve farkları hızlıca oyalamadan anlatmaya çalıştım. Peki şimdi soruyorsunuz, abi sen hangisini alırdın? Hemen fikrimi söyleyeyim. Kamera olarak bakacak olursak şu an telefon tarihindeki 1 inçlik büyük sensörüyle, ayrıca biliyorsunuz bu sensörler Leica imzalı, RAM olarak 16 GB'lık yüksek RAM'i ve ayrıca depolama alanının dışında 3200 nite kadar çıkabilen tepe parlaklığındaki ekranı ile Xiaomi 15 Ultra diyebilirim ama eğer telefonu çok yoracaksam, sürekli telefonu güncel tutup oyunlar oynayacaksam, özellikle kameraların zoom özelliğini kullanacaksam ve yağ gibi akıcı bir telefon isteyip uzun seneler güncelleme garantisi alan bir telefon istiyorsam Galaxy S25 Ultra'ya daha yakın olabilirim. Bu tamamen şu an bu dakikadan sonra sizin gereksinimlerinize bağlı. Bütçe çok yüksek olsa direkt her iki telefonu da alırdım çünkü çok iyiler. Peki şimdi sıra bende. Tüm muhattıklarından sonra, özelliklerden sonra sizin tercihiniz ne olurdu? Bütçeniz var ya da yok. Hangisini alırdınız veya gerçekten almayı düşünüyorsunuz ya da elinizdeki telefonu satıp bu iki telefondan hangisini alırdınız? Lütfen aşağıda yorumlarda herkes fikrini belirsin. Gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Hem de birbirimizle yorum alışverişi yapmış oluruz. Mesela Xiaomi 15 Ultra bu videonun tarihiyle baz versiyonu 73.000 TL civarında. Samsung S25 Ultra ise yine baz versiyonu 70.000 TL civarında. Aralarında 3-5 bin lira fark var. Tercihiniz bu iki amiral gemisinin birinden hangisi olurdu? Lütfen dediğim gibi aşağıda yorumlarda fikrinizi belirtin. Her iki telefonun da hepsi burada linklerini de aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Tek bir link halinde bırakıyorum. Oradaki linki tıklayarak güvenle alabilirsiniz. Evet, dedikten sonra artık yavaş yavaş kapatalım. Eğer bu video sana yararlı olduysa, biraz da olsa işine yaradıysa ve aklındaki soru işaretlerini giderdiyse aşağıdan kanalıma abone olmayı, hemen bildirim gelsin istiyorsanız yandaki bildirim çanını açmayı ve gerçekten beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bunları yaparsanız gerçekten memnun olurum. Dedikten sonra artık ben kaçıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teknoloji uzak kalmayın.